hoş geldin. Sibel. Yerine devrettin Hilal'e. Anneniz baklava getirmiş yediniz. Çabuk getirin. Çabuk getirin bence de. Masaya koyalım. Siz açmadınız mı? Bence 7 kilo hocam aç. Açsaydınız ya. Takipçilerimiz görsünler. Yesem ayıp olur şimdi kamera karşısında. Sonra yerim. Bir tane ağzınıza. Yaptığımız güzel ameliyatlarımızın sırrı. Bu. Ne konuşuyorduk? Baklava arası. Aynen. Ben bir kendime geldim ya. İyi oldu valla. Jinekomasti için kimler uygun adaylar? Jinekomasti erkeklerde meme büyümesi demek. Bu fizyolojik olduğu dönemler var. Bebeklik döneminde, ergenlik döneminde bunlar olabiliyor. Ama tabii ki gereğinden fazla bir memelerde büyüme olursa erkeklerde kadınsı bir görüntü, tişört giymede zorluk. Bunlar tabii hastalarımızı rahatsız eden durumlar oluyor. Böyle durumlarda da biz plastik cerrahlar bunun ameliyatını yapıp bu problemi çözebiliyoruz. Hocam jinekomasti ve liposuction tekniği, cerrahi teknikleri buna nasıl karar veriyorsunuz? Soru yanlış. Liposuction da bir cerrahidir. Önce oradan başlayalım. Biz plastik cerrahlar genel anestezi altında veya lokal anestezi altında bunun ameliyatını yapabiliyoruz. Ama jinekomastinin tedavi seçenekleri cerrahi, hepsi cerrahi. Cerrahi seçenekler içinde de liposuction yöntemiyle içeriden sadece yağı aldığımız durum. Bir de kesi yaparak meme dokusunun derisiyle birlikte, içindeki meme dokusunu deriyle birlikte almak zorunda kaldığımız durumlar. Bu ikinci söylediğim daha çok memesi çok büyük olanlarda veya derisi çok fazla sarkık olanlarda uyguladığımız bir yöntem. Ama derisi gergin, özellikle genç hastalarda sadece liposuction yeterli oluyor. Jinekomasti sonrası iyileşme süreci nedir? Nasıl ilerler? Hastalarımız korse kullanır mı? Süreci kısaltır. Jinekomasti sonrası yapılan tekniğe göre iyileşme süreci değişiklik gösterebiliyor. Liposuction tekniğinde mesela daha basit bir işlem. Sadece içeriden yağ aldığımız, cerrahi yaralama olmadığı durumlar. Yaklaşık 3 günlük bir diren dediğimiz tahliye boruları oluyor. Direnleri çektikten sonra hastalar normal gündelik hayata dönüyorlar. Ama yine de tabii ki memelerinde şişlikler, morluklar olabilir. Bunların geçmesi için yaklaşık bir ay beklemek gerekiyor. En nihai sonucu ama 6 ayda görüyoruz. Kesi yaparak yaptığımız, deriyi de çıkarttığımız cerrahi teknikte ise bu sefer memede izler oluyor, yaralar oluyor. O yaraları iyileşsin diye kremler veriyoruz, yağlar veriyoruz. O yaraları daha çabuk iyileştirmek için. Aslında ikisinin de iyileşme süreci aynı. Liposuction'da yapsak, kesi yapıp deriyi de çıkartsak ikisinde de sonuç aynı. İyileşme süreci değişmiyor. Jinekomasti sonrası eski haline dönme ihtimali var mı? Olmaz. Jinekomastiden sonra eski haline bir daha dönmez. Çünkü içerideki biz meme dokusunu alıyoruz, yağ dokusunu alıyoruz. İstese de eskisi kadar bir daha mümkün değil, olmaz. Ama tabii ki biz bu süreçte hastalarımız yine kilo almamasını söylüyoruz. Hatta daha güzel iyileşsin diye. Biz ameliyat masasında yaptığımızdan daha güzel bir sonuç görebilmek için hastalarımıza işte spor yapmasını öneriyoruz. Korseyi kullanmasını, masaj yapmasını öneriyoruz ki daha da güzel olsun diye. Çünkü bazen hastalarımız kendilerine dikkat ederse biz ameliyat masasında yaptık, bitirdik dediğimizden çok daha güzel bir sonuçta gelebiliyorlar bize. Bu da bizi mutlu ediyor. Ama tabii hastamız dikkat etmeyebilir. Tekrardan memelerde büyüme olabilir ama hiçbir zaman eskisi kadar olmaz. Jinekomastinin psikolojik bir boyutu var ve bundan da bahsetmek isterim. Şimdi bizim yaptığımız cerrahi kısım tabii ki çok basit bir işlem. Yani ameliyatla kurtulunabilecek bir rahatsızlık en azından. Bu bir hastalık yani. Erkekleri psikolojik olarak rahatsız eden bir hastalık ve fiziksel olarak rahatsız eden bir hastalık. Bunun çözümü var. Önce onu biliyoruz biz. Yani bunun çözümünün olduğunu bilmek çok güzel bir şey aslında o insanlar için. Çünkü düşünün yani erkek olarak kadın gibi bir memem var ve bu durum insanları rahatsız edici oluyor. Bu psikolojiyle yaşamak o insan sosyal yaşamdan da uzaklaştırıyor. Denize gitmek istiyor, gidemiyor. Bir şey giymek istiyor, giyemiyor. Ve bu gitgide o hastamızdan aslında birçok şeyi götürüyor farkında olmadan. O yüzden 18 yaşını geçmiş, yani bu tür erkek hastalarda özellikle jinekomasti ameliyatını tavsiye ediyorum ki kalan ömrünü güzel yaşasınlar diye. Biz tabii hemen ameliyat etmiyoruz. Diyetle, sporla eğer ki gerileyebilecekse kendiliğinden, yani çünkü bazen yağlanma oluyor sadece. Meme dokusunda büyüme değil, yağlanma oluyor. Bu da rahatsız edici oluyor. O zaman tabii diyet spor öneriyoruz. Eğer geçmezse, yine artık bir meme dokusu varsa veya yağlar varsa o zaman cerrahi mutlaka öneriyoruz. Bunun yani jinekomastinin esas dikkat etmemiz gereken bu. Cerrahi var, çözüm var, onu biliyoruz. Ama hastalarımızı bu yola kanalize etmek bence daha önemli ki gelecek yaşamlarında daha mutlu yaşasınlar. Erkenden bu bilgiye sahip olsunlar. Gelecek kuşaklarda da genetik olarak bir durum varsa çocuklarını da o şekilde aydınlatmış olurlar ya da yeğenlerini, kuzenlerini aynı şekilde aydınlatmış olurlar. Biz de yani insanlara bu bilgileri verelim istiyoruz. Onun için de bu videoları çekiyoruz. Bunu da ben eklemek istedim. Teşekkür
Teşekkür ederim. Sizin de jinekomasti ile ilgili merak ettikleriniz varsa, erkeklerde meme büyümesi ile ilgili merak ettikleriniz varsa çok kısa soru cevap yaptık çünkü. Bize sorabilirsiniz. Herhangi plastik cerrah sorabilirsiniz. Sosyal medya artık çok aktif kullanılabiliyor. Muayenelere de gitmeden sosyal medyadan da sorabilirsiniz artık. En azından bilgilenmiş olursunuz. Belki biz de buna vesile olmuş oluruz. Herkese iyi günler dilerim.